Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Cıvıl cıvıl popcorn modelli bir bebek hırkası yaptım. Bugün bunun yapılışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu renkler ile kız bebekler için yaptım. Siz isterseniz farklı renkleri kullanarak erkek bebekleriniz için de bu hırkayı yapabilirsiniz. Hırkanın örgüsü çok kolay arkadaşlar. İlk önce bu yakadan zincir yapıp trabzanlar ile roba bölümünü yapıyoruz. Kolları gövdeden ayırdıktan sonra gövde bölümünü örüyoruz. Sonra bu kollarını yapıyoruz. Bakın kolları da dikişsiz yaptım arkadaşlar. Hırka tamamen dikişsiz arkadaşlar. Hiç iğne kullanmıyoruz. Bakın. Tek parça halinde ördüm kol örgüsünde. Bu yaka çalışmasında modele uyumlu olsun diye popcorn modelleri yaptım. Arka görüntüsüne bakalım. Arka görüntüsü de böyle pamuk şekeri gibiler gördüğünüz gibi. Elinizde artan iplikleri de kullanabileceğiniz güzel bir model. Bu hırkanın örgüsünde ana renk olarak beyaz ipliği kullandım ben. Bu ipliği kullandım arkadaşlar. Alize Happy Baby Soft markalı bir bebek ipliği. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 330 metre yazıyor. Bu iplikten bir adet ipliğe ihtiyacınız var. Diğer renkleri de elinizde kalan herhangi bir az miktarda iplik olması yeterli. Bakın bu şekilde bir pembe kullandım. Yeşil, lila rengi ve sarı renk kullandım. Siz elinizde kalan az miktarda iplikler varsa onunla bu hırkanın örgüsünü örebilirsiniz. Ben rengarenk ördüm. Siz isterseniz iki renkli veya tek renk olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Renk seçeneği tamamen tercihinize kalmıştır. Roba bölümünde şu şekilde 3 adet düğme yaptım. Bakın onlar da renkli yaptım. Modellere uyumlu olsun diye. Siz isterseniz tamamını da düğmeli yapabilirsiniz. Bakın. Örgünün ters tarafının görüntüsü böyle. Tığ olarak da 5 numara 3 milimetrelik tığ kullandım. Elinizin sıklığına göre siz daha küçük tığ da kullanabilirsiniz. Daha büyük tığ da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer daha küçük numaralı tığ kullanırsanız yaptığınız ölçü benimle aynı sayıda yaparsanız da daha küçük olacaktır. Daha büyük numaralı tığ kullanırsanız da yaptığınız ölçü bir beden daha büyük olacaktır. Ölçülerini de söylüyorum. Başlamadan önce fikriniz olsun. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 26 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Omuzdan tam yükseklik 32 santimetre. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 20 santimetre. Kol boyunu da ölçüyorum bakın arkadaşlar. Omuzdan tam kol boyu 30 santimetre. Kol altından ölçüyorum. 19 santimetrede bu uzunluk var. Bu da 6-12 aylık bebek için güzel bir ölçü. Siz bu hırkayı farklı ölçülerde yapmak isterseniz ben standart bebek ölçü tablosunu hazırladım. Bu videonun açıklama bölümüne tabloyu ekliyorum. Siz izlediğiniz bu videonun açıklama bölümünde bulunan o tabloya göre roba yüksekliğini, beden genişliğini ve diğer yüksekliklerini o tabloya bakarak yapabilirsiniz. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık konuma getirirseniz kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olacaktır. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Örgü kanalımın devamlılığı için sizlerin yapmış olduğu beğeni ve yorumlar çok önemli. Aklınıza takılan sorular olursa da yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarıyla da destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.
Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Zincir yapabilmek için ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Ve zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmayalım arkadaşlar. Bu zincirler üzerine bir sonraki sırada trabzanlar yapacağız. 80 zincir yapıyorum. Zinciri yaptım. Çok sıkı zincir yapmadım bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu 80 zincirin kaç santimetre olduğunu da ölçüyorum. Ölçtüğüm zaman 32 santimetre uzunluk var. Benim yapacağım ölçü için yeterli. 3 zincirde dönüş için yapıyorum. 1, 2, 3. Tığın üzerine iplik alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Ön bölüm için 11 trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Yanında bulunan, bakın, ilmek içine, aynı ilmeği değil, yanında bulunan ilmek içerisine kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. Kol bölümüne 18 trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kol bölümü için 18 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Arka bölüm için yanında bulunan ilmeğe ilk trabzanı yapıyorum. Arka bölüm için 22 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar bu arayı. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Arka bölüm için 22 trabzan yaptım.
2 zincir yapıyorum. Kol bölümü için 18 trabzan yapıyorum. Bu kolda 18 trabzan yaptık. Buraya da 18 trabzan yapıyorum. 18 trabzanı yapalım. 18 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Ön bölüm için 11 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trabzanı yaptım. Yakanın ayrımlarında yaptık bu sırada arkadaşlar. Bu sırada ön bölümler için 11 trabzan, kol bölümleri için 18 trabzan, arka bölüm için de 22 trabzan yaptık. İkinci sıradayız. İkinci sırada bu 2 zincir yaptığımız yerlerde 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde arttırmalar yapacağız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyoruz. Bakın 2 zincir yaptığım yere geldim. Buraya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde arttırmayı yaptık. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Bu bir trabzanın birisi kol bölümü için, bir diğeri arka bölüm için oldu. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları tamamladım. Bu arttırma yerine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Kol bölümünde bulunan ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar bakın trabzanları tamamladım. Bu arttırma yerine de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. İlmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda bulunan bakın bu 3 ilmek atlayarak bir trabzan yapmıştım. Bunun bu son ilmeğin üzerine tığ takıyorum. Bir trabzan yapıyorum. İkinci sırada arttırmaları da yaptık arkadaşlar. Bakın bu şekilde bu 4 noktadan bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yaptık. Üçüncü sıradayız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum.
İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Arttırma yapacağım yere kadar bakın trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın arttırma yerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. 11 trabzan ile başladık. İkinci sırada 12 trabzan oldu. Üçüncü sırada 13 trabzan oldu. Sayalım isterseniz bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Her sırada bir trabzan artıyor arkadaşlar. Bu şekilde arttırmalar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yapıyoruz. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Üçüncü sırada her ilmek üzerine birer defa trabzan yaptım. Bu arttırma yerlerinde de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın arkadaşlar. Görüntüsü böyle. Dördüncü sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları tamamladım. Bu arttırma yerine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın. Robanın örgüsü artık bu şekilde devam edecek. Bu 4 noktadan arttırmalar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bir zincir yapıp geriye dönelim. Arttırmalar yaparak robanın örgüsüne devam edelim. Bakın. Şöyle. Katladığımız zaman görüntüsü böyle görünüyor. Yaka görüntüsü böyle oluyor. Yapacak olduğunuz bebeğinizin büyüklüğüne göre bu 4 noktadan bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yapalım. Diğer ilmeklere de birer defa trabzan yaparak robanın yüksekliğini tamamlayalım. Yakadan başladığım roba örgüsünü 11 sıra olarak tamamladım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Santimetre olarak da ölçüyorum. Bakın bu şekilde ölçüyorum. 10 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Siz daha büyük bebek için yapıyorsanız bir sıra daha roba yaparsanız iyi olacak arkadaşlar. 12. sırada kolları gövdeden ayıracağız. Örgümüzü gövdenin örgüsüyle devam edeceğiz. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek içine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine bu sırada 2 trabzan yapıyorum. Buraya kadar birer trabzan yapmıştım. Buraya 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum.
burada bulunan arttırma yaptığım zincir boşluğuna 2 trabzan yapıyorum. 3 zincir yaparak kol altını buraya oluşturduk bakın arkadaşlar. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar trabzanları yaptım. Bu 2 zincirin içine 2 trabzan yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Burada da aynı 3 zincir yaptım kol altında. Buraya da 3 zincir yaptım. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri birer defa trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları tamamladım. Görüntü olarak bakın böyle oldu. Bu sırada kol ile gövdeyi birbirinden ayırdık. Ön ve arka bölümü birleştirdik arkadaşlar. Bakın tek parça haline getirdik. Kollar boş kaldı. Şeklini şöyle görelim. Bakın bu şekilde. Roba bölümünde buraya kadar 12 sıra olarak yaptım arkadaşlar. Her sırada birer trabzan arttırması yaptım. Bu son sırada 2 trabzan arttırması yaptım. Ön bölümde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 trabzan var. 11 trabzan ile başladım. Bitiminde 23 trabzan oldu. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Üç zincir yaptığımız buraya kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak 3 zincir yaptığım yere geldim. Burada 3 zincir yaptım. Her zincir içine 2 trabzan yapıyorum. 1, aynı zincirin içine bir trabzan daha yaptım. İkinci zincirin içine de 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, üçüncü zincirin içine de 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir yaptım. 6 trabzan oldu bakın burada. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın kol altının görüntüsü böyle. Diğer kol altına kadar devam edelim. 3 zincire kadar trabzanları yaparak tamamladım. Burada bulunan 3 zincir içine de her zincire 2 trabzan yapıyorum. İlk zincirin içine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, ikinci zincirin içine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, üçüncü zincirin içine de 2 trabzan yapıyorum. Bakın kol altında 6 trabzan yaptım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları tamamladım. Bir sıra trabzan sırası yaptık arkadaşlar. Kol altında da arttırmaları yaptım. Şöyle şeklini görelim. Bu sıradan itibaren renkli iplikler ile modelli bölüme başlıyorum ben. Siz isterseniz kendi rengiyle de devam edebilirsiniz. Popcorn modelleri yapacağız. İpliği kesiyorum.
Bakın burası örgünün düz tarafı. Modeli örgünün ters tarafından yapacağız arkadaşlar. Eğer sizin ters taraf denk gelmediyse bir sıra sık iğne yapabilirsiniz. Diğer taraftan başlayabilirsiniz. Bakın benim örgünün ters tarafından model yerleştirmesine başlıyorum. Ben bu renk iplik kullanıyorum. Pembe renk bir iplik. Siz istediğiniz renk iplikleri kullanarak bunu hem kız bebekleriniz için hem de erkek bebekleriniz için yapabilirsiniz. Bu son ilmekten pembe renk iplik ile bir ilmek yapıyorum. Kestiğim ipliği de içeride tutuyorum bakın. Bir zincir yapıyorum. İlk ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Sık iğne sırası yapacağız. Sık iğneleri yaparken de modelleri yapacağız. İkinci ilmek içine 5 trabzan yapıyorum. Ama çıkarmıyorum. Tığın üzerinde 5 trabzanı topluyorum. Trabzan yapıyor gibi bakın ilmek aldım. İlmek alıyorum. Bir defa çekiyorum. Bekletiyorum. Tığın üzerinde 2 ilmek var. Tekrar tığın üzerine iplik alıyorum. Trabzan yapıyor gibi yaptım. Çektim. İlmek alıyorum. 2 ilmekten çıkardım. Üçüncüyü çıkarmıyorum bakın. Tekrar tığın üzerine iplik doluyorum. Bir defa çektim. 2 ilmekten çıkarıyorum. 5 defa yapacağız. 3 yaptık. 4 5. Bakın tığın üzerinde 1 2 3 4 5 6 ilmek var. İlmek alıyorum. Hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. Diğer ilmeğe bakın yanında bulunan bu ilmek değil. Hemen yanında bulunan ilmek içine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeğe de sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın örgünün düz tarafından görüntüsü böyle. Arada 5 sık iğne yapacağız. 6. ilmeğe tekrar model yapacağız. 1 2 sık iğne yaptım. 3 iplikleri de içeride tutabiliyorum bakın. 4 5 Tığın üzerine iplik alıyorum. 5 defa trabzan toplaması yapıyorum burada bakın. Yavaş yapıyorum. Elimi takip ederseniz daha iyi anlaşılır. 1 2 3 4 5 Tığın üzerinde 6 ilmek var. 5 defa topladık. İlmek alıyorum. Hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. Yanında bulunan bakın ilmeğe sık iğne yapıyorum. 5 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Tığın üzerine iplik alıyorum. 6. ilmeğe yine modelimizi yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek alıyorum. Hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. Yanında bulunan ilmeğe sık iğne yapıyorum. 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Buna da model yapacağız. Düz tarafının görüntüsüne bakalım. Görüntüsü böyle arkadaşlar. Sıra sonuna kadar modelleri yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Sıra sonunda 2 ilmek kaldı. Bu ilmeğe yine model yapıyorum. Bakın 5 sık iğneyi yaptım. Buna
modelimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek alıyorum. Hepsini içerisinden çıkarıyorum. Son ilmeğe sık iğne yapıyorum. Şeklini tekrar bakalım. Bakın, birinci sıra modelleri yerleştirdik arkadaşlar. Sizin bu model sıralamasında modelleriniz denk gelmezse bu sıra başlarında ben bakın birer tane sık iğne yaptım sıra başında ve sıra sonunda. Siz bunu ikişer tane sık iğne yapabilirsiniz. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada trabzan sırası yapacağız. Bu ilk ilmek içine bir trabzan yapıyorum. Her ilmeğe bir trabzan yapacağız. Model ortasında bulunan, bakın üzerine modeli yaptığımız bu ilmeğe bir trabzan yapıyorum. 5 sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyoruz bakın. 2 defa da çıkarıyorum trabzanlara. Burada bakın sık iğnenin üzerine trabzan yaptım. Modelin üzerine bir trabzan yapıyorum. Diğer 5 sık iğnenin üzerine de trabzan yapıyorum. Bakın sayalım isterseniz. Bakın bu başta trabzan yaptım. Model üzerine bir trabzan yaptım. 2 model ortasına 2, 4, 5 trabzan yaptım. Model üzerine bir trabzan yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar trabzanlar yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar bir sıra trabzanı yaptım. Sıra sonunda ipliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Pembe renkten sonra ben bu renk iplik kullanıyorum. Siz tercihinize göre istediğiniz ipliği kullanabilirsiniz. Bu model kalan iplerinizde kullanmak için güzel bir model arkadaşlar. Yine model sırasındayız. İpliği kestiğim ilmekten bu renk ile bir ilmek yapıyorum. Siz tek renk yapıyorsanız bu iplikleri kesmeyeceksiniz arkadaşlar. Aynı iplik ile örgülere devam edeceksiniz. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Bu 5. ilmeğe model yapıyorum. Modeli bu sırada bu 5, bakın arada 5 ilmek vardı. Bunun ortasında bulunan ilmeğe model yapıyoruz arkadaşlar. 2 model ortasına denk gelen ilmek üzerine model yapıyoruz. Siz bu sıra başında ve sıra sonunda ilmek sayınız daha fazlaysa ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Bu başta 5 sık iğne yapabilirsiniz, 6 sık iğne yapabilirsiniz. Bu 2 model ortasından modeli başlayacağız. Tığın üzerine iplik alıyorum. Popcorn modelini yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek alıyorum. Hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. Takip eden 5 ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir, 2 3 4 5. Altıncıya model yapacağız. İpliği kesiyorum. İpliği de bakın arada tuttuğum için bu başlangıçta kestiğim ve bağladığım ipliğin uçları görünmüyor. Temiz bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Buna model yapıyorum. Popcorn modelini yapıyorum.
5 sık iğne yapıyorum. Modeli yapıyoruz bakın. Bu model bir alt sırada yaptığımız modellerin tam ortasına denk geliyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar modelleri yapalım. Bu başlangıçta kaç sık iğne yaptıysanız sıra sonunda da aynı sayıda denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle birleştirdiğimiz zaman görüntüsünün düzgün görünmesi için bu püf noktalara dikkat ederseniz iyi olur. Sıra sonuna kadar modelleri yapalım. Üzerinden bir sıra trabzan sırası yapalım. Daha sonra istediğiniz renk ile modelleri yapmaya devam edelim. Ama bir sonraki sırada bakın yine bu sıra başında bir ilmekten sonra model yapacağız. Diğeri de bunun sırasına denk gelecek. Bu sıralamayı takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Örgüye istediğiniz renk sıralamasıyla modelleri yaparak devam edelim. Yapacak olduğunuz bebeğinizin büyüklüğüne göre yüksekliğini tamamlayalım gelelim. Gövde örgüsünü bu renk sıralaması ile ben tamamladım. Kaç sıra model yaptığımı sayıyorum arkadaşlar. Bakın her bir renkle bir sıra model yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra model sırası yaptım. Görüntü olarak bu şekilde görünüyor. Açık olarak da bakalım. Son sırada beyaz renk iplik ile yaptım ve bakın bu ön patım burada bitirdim. Buradan itibaren düğme için düğme patları yapmak istiyorum bu ön patlarına. Bir sıra sık iğne yapacağız. Bir zincir yapıyorum. İlk ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bakın bu trabzan sırası var. Buraya 2 sık iğne yapıyorum. Bu bakın model yaptığımız sık iğne sırası vardı. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Trabzan yaptığım sıraya 2 sık iğne yapıyorum. Model yaptığım sıraya bir sık iğne yapıyorum. Trabzan sırasına 2 sık iğne yapıyorum. Sık iğneler yapıyoruz. Yakanın bu başlangıç noktasına kadar devam edelim. Yaka başlangıcına kadar sık iğneleri tamamladım. Bir sıra sık iğne oldu bakın arkadaşlar. İkinci sırada yine sık iğneler yapacağız. Geriye dönerek sık iğneler yapacağız. Bu işaret yaptığım yerlere de düğme için düğme biriti yapacağız. Siz de yaptığınız robanın şu şekilde bakın birisini yakanın başlangıcına yapıyoruz. Bir diğerini bu yakanın bittiği buraya yapıyoruz. İkisinin ortasına da 3. düğme biritini yapıyoruz. Siz de kendinize göre ayarlamasını yapabilirsiniz. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Düğme biriti için 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın ilk düğme biritini buraya yaptık. Diğer işaret yaptığım yere kadar sık iğneler yapıyorum. İşaret yaptığım yere kadar bakın sık iğneleri yaptım. Kaç sık iğne yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6. Düğme biriti için 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu bakın 2 düğme biriti arasında kaç sık iğne yaptıysanız ikinci ve 3. düğme biriti arasında da aynı sayıda sık iğne yapmanız gerekir arkadaşlar. Görüntü olarak güzel görünmez yoksa. 1 yaptım. 2 3 4 5 şu işareti çıkarıyorum. 6 sık iğne de buraya yaptım. 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. 1 2 3 düğme biriti yaptık. Diğer ilmekleri sık iğneler yaparak devam ediyorum.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bir sıra daha sık iğne yapacağız arkadaşlar. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Düğme biriti yaptığımız, bakın buraya kadar sık iğneler yaparak devam edelim. Düğme biriti için yaptığım 2 zincire kadar sık iğneleri yaptım. Bu 2 zincirin üzerine 2 sık iğne yapıyorum. 1 2, diğer ilmekleri sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın bu düğme biritinin üzerine de 2 sık iğne yapıyorum. Bu düğme biritinin üzerine de 2 sık iğne yapıyorum. Son ilmeğe sık iğne yapıyorum. İpliği kesiyorum arkadaşlar. Bakın 3. sırada sık iğne yaptık. İpliği kesiyorum. Diğer ön patada burada yaptığımız gibi 3 sıra sık iğne yapacağız. Buraya düğme biriti yapmıyoruz. Düz sık iğneler yapıyoruz arkadaşlar. Yaka başlangıcından başlıyorum. Bakın burada bulunan ilmekten bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. İpliğin ucunu da içeride tutuyorum. Bu şekilde. Sık iğneler yaparak buraya kadar devam edelim. Buradan bir zincir yapıp geriye dönelim. Tekrar buradan bir zincir yapıp geriye dönelim. 3 sıra sık iğne yapalım buraya arkadaşlar. Bu ön patta da 3 sıra sık iğneyi tamamladım. Bakın 1 2 3. İpliği kesiyorum burada. Bakın arkadaşlar, 2 ön patı yaptık. Şimdi bunun çevresinden pembe renk ile sık iğne ve pıtırcık modellerinden oluşan bir sıra yapmak istiyorum. Etek ucundan başlayalım. Bu ipliği kestiğim ilmekten buradan pembe renk ile bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Pıtırcık modelleri yapıyoruz arkadaşlar. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın pıtırcık modelleri yapıyoruz. Diğer uç noktaya kadar devam edelim. Diğer uç noktasına kadar pıtırcık modellerini yaptım. Bakın ön pattayım. Ön patın burada da modelleri yapmaya devam ediyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine pıtırcık modeli yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Böyle arkadaşlar. Yaka başlangıcına kadar devam edelim. Pıtırcık modelleri yaparak yaka başlangıcına kadar yaptım. Boyun çevresindeyim. Diğer ön patada pıtırcık modelleri yapacağız. Boyunun çevresinde sık iğne yapıyorum. Bu ilk ilmek içine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Bebeğin boynunu rahatsız etmesin diye sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu modelin ucu belki rahatsız edebilir. Onun için sık iğneler yapıyorum. Bu şekilde bakın sık iğneler yapıyoruz. Yaka çevresinde sık iğneler yaparak buraya kadar yapalım. Burada pıtırcık modelleri yapalım. Bu başladığımız yerde bitirelim arkadaşlar. Diğer uç noktaya kadar tamamladım. Yakanın çevresinde sık iğne yaptım. Diğer ön patta pıtırcık modellerini yaptım.
Bu son yaptığım ilmek ile burada yaptığım ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, çok güzel oldu böyle. Şimdi bir de yakasını yapalım. Yaka çalışması yapacağız. Şöyle başlıyorum bakın. Buradan ön patı başladığım bu ilmekten pembe renk iplik ile bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Tığın üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmek içine yarım trabzan yapıyorum. Trabzan yapıyor gibi bakın aldım. Hepsinin içinden bir defa da çekiyorum. Bakın ilmekleri şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Bak şurada görünen şu ilmeğe tığ takıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Bir defa da çekiyorum. 2 defa da çıkarmıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bu yaka başlangıcında zincir yapmıştım. Bak şu pembe sık iğne yaptım. Burada bir tane beyaz ilmek görünüyor. Bu ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde yarım trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yarım trabzanlar yaparak devam edelim. Bu ön patım buraya kadar. Bakın buraya yapmayacağız. Buraya kadar yarım trabzanlar yapalım. Yakanın buradan yarım trabzanlar yaparak ön patım buraya kadar tamamladım arkadaşlar bakın. Şöyle görüntüsünü görelim bakın. Ön patım bittiği yerde buradayım. Bunun üzerinden V şekilleri yapacağız şimdi. 4 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek içine bakın. Bir trabzan yapıyorum. Bir V şekli yaptım. Tığın üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. V şekli yapıyorum. V şeklini yaptım. Tekrar tığın üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde V şekilleri yapıyoruz. Sıra sonuna kadar V şekilleri yaparak devam edelim. Yarım trabzanların üzerine V şekilleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Görüntüsü böyle oldu bakın arkadaşlar. 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada model yapacağız. Bu V şeklinin içine 5 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığı ilmekten çıkarıyorum. İlk ilmeğe tığı takıyorum. İlmeği o ilmeğin içinden çekiyorum. Popcorn modeli yapıyoruz. 3 zincir yapıyorum. 2 model ortasında bulunan bu boşluğa sık iğne yapıyorum. Bakın. Bir popcorn modelini yaptım. 3 zincir yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bu V şekli içerisine de bu popcorn modelden yapacağız. 5 trabzan yapıyorum. Üç,
4, 5. Tığ ilmekten çıkarıyorum. İlk ilmek üzerine tığı takıyorum. Bu ilmeği bakın o ilmeğin içinden çekiyorum. 3 zincir yapıyorum. 2 model ortasında bulunan bakın bu boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. V şeklinin içine 5 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığ ilmekten çıkarıyorum. İlk ilmek içine tığı takıyorum bakın. Bu çıkardığım ilmeği içinden çekiyorum. 3 zincir yapıyorum. 2 model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde popcorn modelleri yapıyoruz. V şekillerin içerisine modelleri yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. V şekillerin içerisine popcorn modelleri yaparak bakın sıra sonuna kadar tamamladım. Son V şeklinin içerisine de bir popcorn modeli yaptım. İpliği burada kesiyorum arkadaşlar. Bakın son modeli de yaptım. Görüntü olarak böyle oldu. Gövdenin örgüsünü tamamladık. Kol örgülerini yapalım. Bakın ben kol örgüsünün birisini bu şekilde hazırladım. Dikişsiz yapıyoruz arkadaşlar kol örgüsünü. Bakın birleşim yaptığım yer burası. Hiç belli olmuyor. Yuvarlak bir kol şeklinde örüyoruz. Gövde ile yaptığım renk sıralamasını kolda da aynı şekilde yaptım. Diğer kolu sizinle birlikte yapalım. Bakın burada pembe modelli sıradan önce 2 sıra beyaz yaptım gövde örgüsünde. Şuradan daha güzel görünür. Bakın 2 sıra beyaz ile trabzan sırası var. Kolda da modele kadar 2 sıra beyaz yapacağız. Kol altından başlıyorum. Örgünün gelişine bakıyorum. Bakın bu şekilde devam ettim. Onun için örgüyü ters çeviriyorum. Kol altında bulunan bakın ortada bulunan ilmekten ipliği bir defa bağlıyorum. Bir ilmek yapıyorum. Trabzan sırası yapacağız. Bu arttırma yaptığımız ilmek vardı bakın. Ön bölümde ve arka bölümde buralarda ikişer defa trabzan yaptım. Aynı yere kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. Şöyle yukarı kaldırabilirsem daha net görünür. Bakın arttırma trabzanı yaptım. Buraya 2 trabzan yaptım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Her ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Trabzanlar yaparak buraya kadar devam edelim. Trabzanlar yaparak bakın buraya kadar tamamladım. Burada arttırma yerine geldim. Arka bölümde bu arttırma yerine bakın 2 trabzan yaptım. Kol bölümü için de buraya 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Son ilmek ile burada bakın kol altında yaptığım bu ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Sırayı birleştirdim. Bakın burası birleşik oldu. Şekline bakalım. Bakın görüntü olarak böyle arkadaşlar. Birleşim yaptığımız yer böyle. Buranın devamı oldu. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek içine trabzan yapıyorum. Yine trabzan sırası yapacağız. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanlar yaparak bakın sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile burada yaptığım bu ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Beyaz renk ipliği burada kesiyorum arkadaşlar. İlmeği içerisinden geçirdim. Bakın kol örgüsünde 2 sıra beyaz yaptık. Kol örgüsünde bu bir sırada toplam 42 trabzan var arkadaşlar.
Şimdi modelli bölüme başlayacağız. Bakın pembe renk ile popcorn modelleri yapacağız. Modelleri örgünün ters tarafından yapıyorduk. Onun için örgüyü çeviriyorum. Buradan pembe renk ipliği ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Aynı ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Bakın 1 2 sık iğne yaptım. Üçüncü ilmeğe popcorn modeli yapıyorum. Beşli trabzan toplaması yapıyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 ilmek alıyorum. Hepsinin içinden çektim. Takip eden ilmek içine sık iğne yapıyorum. 5 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 bakın ipliklerin ucunu da içinde tutuyorum. 4 5 altıncı ilmek içine model yapıyorum. 1 beşli trabzan toplaması yapıyoruz. 2 3 4 5 ilmek alıyorum. Takip eden ilmek içine sık iğne yapıyorum. 5 sık iğne yapıyoruz. Bir model yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. 5 sık iğne bir model yapıyoruz. Gövdede yaptığımız gibi sıra sonuna kadar devam edelim. Popcorn modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın modelden sonra 1 2 3 sık iğne oldu. Sıra başında 2 sık iğne yaptım. Burada da 3 toplamı 5 sık iğne oldu. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu iki popcorn modeli arasında da 5 sık iğne oldu arkadaşlar. Trabzan sırası yapacağız. Bu ilk ilmek içine bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın model üzerine de bir trabzan yapıyorum. Bu 5 sık iğne üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzan sırası yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın pembe renkli ipliği burada kesiyorum arkadaşlar. Bakın pembe renkli sırayı burada bitirdik. Bu bir sırada yine 42 trabzan var. Bu renk sıralamasıyla yapacağımı söylemiştim arkadaşlar. Şimdi bu yeşil renkli iplik ile modelleri yapıyorum. Örgünün ters tarafından başlıyorum. Bu ilmekten yeşil renkli bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bu iki model ortasına modeli yapıyoruz. Şöyle sayarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Bakın bu ortada kalacak. 1 2 buna modeli yapacağız. Oraya kadar 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 bu 6. ilmek içine model yapıyorum. Beş sık iğne yapıyorum. 3 4 5 ipliği keselim. Altıncı ilmek içine model yapıyorum.
takip eden 5 ilmek içine sık iğne yapıyorum. Model yerleştirirken bakın arkadaşlar, bu iki model ortasında bulunan, bakın şuraya şöyle bakın, daha iyi görünür. Bu model üzerinde yaptığım trabzan. 1-2 trabzan sonra ortada bulunan trabzan üzerine model yaptım. Buradan sonra da bakın 1-2 trabzan var. Bu trabzana kadar. 2 model ortasında olan trabzanın üzerine model yapacağız. Buna dikkat ederseniz modeli kaydırmamış olursunuz. Sıra sonuna kadar modelleri yapalım. İlmek kaydırması yaparak birleştirelim. Üzerinden düz taraftan trabzan sırası yapalım. Diğer renkleri tercihinize göre, siz hangi renkleri yaptıysanız o renkler ile kolun örgüsünü tamamlayalım, gelelim. Bu kol ucunu yine sizinle birlikte yaparız. Kolun örgüsü gövde örgüsünden bir model sırası eksik yapıyorum ben arkadaşlar. Siz isterseniz gövde ile aynı uzunlukta da yapabilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz. Kolun örgüsünü tamamlayalım, gelelim. Kolun örgüsünü modelleri yaparak bakın ben tamamladım arkadaşlar. Kaç sıra model yaptığımı sayıyorum. Pembe renkli iplik ile modellere başladım. Model sırasını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıra model sırası var. Bakın en son sırada da trabzan sırasını yaptım. Burada bekletiyorum. Diğer kol ucunda da trabzan sırasından sonra bir düz bir ters boşluklardan alarak bakın trabzan yaptım. Bu görüntüyü elde ettim. Burada da aynısını yapacağız. Bilek bölümü biraz toplasın istiyorum. Onun için bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapacağız. 2 zincir yapıyorum. Bu ilk trabzan düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Görüntü olarak bu şekli elde ediyoruz bakın. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son olarak da düz taraftan görünen trabzan yaptım. Bu son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Sıra başında bu 2 zincir yaptığımda bakın ters tarafta görünen trabzan oldu arkadaşlar. Görüntüsüne bakalım. Bu şekilde oldu bakın, kol ucu. Bileklik bölümü bu şekilde yaptığımızdan topladı biraz. İkinci sıradayız. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada bu trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. 1, 2, 3 sıra bakın. Bir düz bir ters örgü görünüyor arkadaşlar. İpliği kesiyorum. Bakın. Bu benim için yeterli. Siz isterseniz bir sıra daha nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yapabilirsiniz. Kolun örgüsünü tamamladık. Ben diğer kol örgüsünü yapmıştım. Siz de bu kolu başladığımız gibi başlayıp aynı şekilde diğer kolun örgüsünü de yapabilirsiniz. Böylece örgüsünü tamamladık arkadaşlar. Bakın düğmelerini de diktim ben. Bu ön pata 3 düğme biliti yaptım.
Bunun tam karşısına gelen yerlere renkli düğmeler diktim. Şu şekilde örgünün ters tarafının görüntüsü böyle. Bakın arka görüntüsü de böyle. Cıvıl cıvıl çok güzel oldu. Bayram şekeri gibi oldu gördüğünüz gibi hırka. Düğmelerini takıyorum. Bakın çok şirin oldu. Bu ipliği de tığ yardımıyla veya iğne yardımıyla örgünün ters tarafından çekebilirsiniz. Bakın şu şekilde. İlmekler arasından geçiriyorum. Hırkayı bitmiş olarak ölçüsünü söylüyorum size arkadaşlar. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 26 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altının buradan yükseklik 20 santimetre. Tam yüksekliğini ölçüyorum. 32 santimetre. Kol yüksekliğini ölçüyorum. Kol altının buradan yükseklik 19 santimetre. Buradan tam yüksekliğini ölçüyorum. 30 santimetre. Bu da 6-12 aylık bebek için çok güzel oldu arkadaşlar. Bebeğiniz çok kilolu olmazsa 2 yaşına kadar da çok rahat kullanılabilir bir hırka yaptık. Böylece bir örgü anlatımının da sonuna gelmiş oldum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık konuma getirirseniz kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olacaktır. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarıyla da destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.